Çok sıcak bir şey beni aldı. Teşkilat mahsusa bilinen uzmanlık istihbaratının önemli elemanlarından biri olan sebebi daha sonra Gaziantep ve Siirt'ten milletvekili seçildi. Ağustos'ta Fransız komutanlarının şehrin kayıtsız şartsız teslimini talep etmeleri üzerine 13 Ağustos 1920'de Antep'te Karatarla Camii'nde bir toplantı düzenleyerek savunmanın sonuna kadar devam edeceği kararı aldı. Bu kararı takiben Heyeti Merkeziye üyeleri Büyük Millet Meclisi'ne bir telgraf çekerek destek isteğinde bulundu. Mustafa Kemal'in cevahen gönderdiği telgraftaysa mücadelenin batıda çok şiddetli bir şekilde devam ettiği ve Antep'in bölgedeki mevcut kuvvetlerle savunulması gerektiği bildirilir. Mücadeleye tüm gücüyle devam eden Antep halkı, cephanenin tükenmesi üzerine imarat harbiye atölyeleri açarak savaşın sonuna kadar silah ve mermi üretimine devam eder. İngilizlerin bıraktığı silahları önlerine olacak hareketler ve silah ustalarının sıra dışı yöntemleri sayesinde direniş sürüyor, imkansızlıklar içinde dahi Antep halkı yıldı. Antep halkı bu şartlar altında birinci ve ikinci Çınarlı Tarikatı ve Mağarabaşı kadrosuyla Fransız kuvvetlerini bertaraf ederek Fransız harekatlarının başarıya ulaşmasına engel oldu.
yayan bir şey. Mantıklı kokuyor. Antep'in buhar içinde kuşatılması ve şehirde günden güne artan açlık üzerine Merkez Belediyesi'nin içerisinde kullanarak Uluç Harekatı başlattı. 6-7 Şubat tarihlerine rastlayan ilk Uluç Harekatı başarılı oldu. Fakat Kolordu'nun olumsuz şartlar yüzünden aldığı geri çekilme kararına karşın Fransızlar o gece yaptıkları kuvvetli taarruzlarla şehirde kalan diğer Türk kuvvetlerinin çıkışını engellerler. Antep halkının kendisinden çok üstün düşman kuvvetleri karşısında verdiği mücadeleye bir sayısız sağlar ve 60 Mart 1921 günü askerlerin Fransızların kızlarının kabulüyle Antep'i yazdığı destanı olan Gaziantep olarak bildirir. Bizim ne? Bizim silahımız ne? Doğu kuşatma altında direnmekte olan Antep halkı, açlık karşısında daha fazla. Bıraksana, bıraksana. Çevre ilerden gelen gıda ayarında kuşatma altında işe edilince 8 Şubat 1921 tarihinde Özdemir Bey ve Cumhuriyet Efkanı'nın dışarı çıkmasıyla şehrin ileri gelenleri hastane olarak hizmet veren Şehit Camii'ne toplanır. Anadolu'da devam etmekte olan savaşın desteklenmesi için Antep'in artık dışarıdan gelecek hiçbir umut kalmaz. Antep halkının artık şehrini teslim etmekten başka çaresi yoktu ve Antep'i teslim ettiler. Abi çekim ile gelin. Geçen İmzalanan protokole göre şehir tamamen Fransızlara teslim edilecek ve 10 Ağustos 1920'de Sevre'de imzalanan anlaşma çerçevesinde Antep Fransız mandasına girecekti. Her türlü silah teslim edilecek, şehrin idaresi bütünüyle Fransızlara bırakılacaktı. Sonra Fransızlar Fransızların çekim altında şehirde bulunan 10 bin civarında 8 bin babası bir kızsana oldu. Benim internetim çıktı. Evet ya. Şarjı bitmesin de internet alalım. Bizde paylaşıyoruz ya. Burayı nasıl çıkacağız? Tutalım onu. Ne yapacağız? Boş ver. Kaleye çıkmıyoruz işte yukarı. Ha terasmış. Aa, boş ver. Ben tabii görmez mi şu an? Antep'i gördüm abi. Şuradan da gördüm Antep'i. Gel. Ben bir bakayım geleyim. Tamam aferin. Ben de bakacağım. O Beyza'yı bırak. Beyza'yı bırak. Ya ben oradan çıkamazsın. Çantayı da aldı bir de ya. Tamam bitti zaten. Korktu. Nereye geldi mi? Gel. Bir şey yok.
Burası da nereye çıkıyor acaba? Burası artık çıkış iniyor muyuz? Orası ne? Valla bilmiyorum.